Merhaba, ben Zeynep Soylu. Kombin Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlere beyaz gömleği nasıl kombinleyebileceğinizden bahsedeceğim. Daha sonrasında koket akımının derinliklerine dalacağız ve 2000'lerin ikonik kırmızı halı görüntülerini sizin için yorumlayacağım. Hadi başlayalım. Bugün size bir dolabın olmazsa olmazı beyaz gömlekleri nasıl kombinlememiz gerektiğinden bahsedeceğim. Öncelikle oversize gömlekten başlayalım istiyorum. Oversize gömlekleri aslında yine oversize ceketle ben kombinlemeyi seviyorum. Yakaların da birbirine geçişi ya da daha fazla büyük yakalar da tercih edebilirsiniz. Bunu bir takıyla, statement bir parçayla, büyük bir broşla da kombinleyebilirsiniz. Şimdi üstümdeki kombinde de gördüğünüz üzere ikisini de bol tercih ettim. Hem ceketi hem gömleği. Bunun yanı sıra gene pantolonum da bol kesimden tercih ettim. Ben hepsinin bol olmasını, bir arada kullanılmasını daha çok seviyorum. Burada dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi de vücudunuzun yapısına göre çok fazla bol ürün kullanmak. Sizin biraz bacak boyunuzu kısa gösterebilir. Buna dikkat ediyoruz. O yüzden de topuklu bir ayakkabıyla bunu desteklemek çok önemli. Maskülen detayları biraz daha feminenleştirerek düşük belle seksilik katıyoruz. Hem de dekoltelerimizle o geniş havayı daha da vücudumuza uygun hale getiriyoruz. O zaman bir sonraki kombinimize geçelim. Hadi gelin. Bu kombinimde sizi toplantı salonunda rengarenk havanızla fark yaratmanız için yaptım. Daha bele oturan ipek kumaşı tercih ettik. Çünkü dediğim gibi daha şık ve biraz daha kendinizi de rahat hissedeceğiniz bir kombin olması açısından ipek kumaşı tercih ettim. Fuşya bir pantolonu tercih etmemin nedeni de baharın gelmesi, içimizin cıvıl cıvıl olması, yaz renklerini de hayatımıza sokmak istediğimden dolayı. Dediğim gibi toplantıda fark yaratmak istiyorsanız öyle dar kesim bir gömlek ve renkli bir pantolonla farkınızı yaratabilirsiniz. Tabii ki kombinimizi tamamlayacak en önemli şey de aksesuar detaylarımız. Benim burada daha şık ve toplantıya uygun gördüğüm aksesuar inci kolyem oldu. Hem koket takımına da buradan bir gönderme yapmış oluyoruz hem de gömleğimizin dik yakasını bu şekilde daha güzel göstermiş oluyoruz. Peki kombinimizin en son tamamlayıcısı ne olacak derseniz ben sneakerları tercih ediyorum. Hem şık görüntümü biraz daha farklılaştırıp stilimi de konuşturmuş oluyorum. Bol pantolonlarınızın altına sneakerlarınızı tercih edebilirsiniz. Bir de bu kombine ceket de dahil edebilirsiniz. Biliyorsunuz bahar akşamları biraz havalar soğuyor. O yüzden de üstüme farklı kumaştan böyle bir oversize ceket tercih ettim. Ben renklerin, kumaşların çok fazla kullanma taraftarıyım. O yüzden kombinimi de gene fuşyayı detaylandıracak parlak bir mavi ceketle kombinledim. O yüzden de size son halini böylece göstermek istiyorum. Şık bir kombinle karşınızdayım. Bu beyaz gömlekte geniş kol detayları ve o Japon stilini yansıtan tamamen uzun bir gömleği nasıl kombinlediğimi göstereceğim size. Bele oturan bir beyaz gömlek tercih ettim. Dediğim gibi kolu çok fazla geniş olduğu için bendeki bu güçlü havayı omuzlarla daha da pekiştirmesini istedim. Alta devam ettiğimde bu sezonun gene çok trend olan pantolon üstü eteği tercih ettim. Pantolonumda da bu payet şıklığıyla birlikte tamamıyla kombinimi oluşturdum. Hem de sezona damgasını vuran payetlerin etek üstü kombinde ve beyaz gömlekle birleşmesi farklı bir hava yarattı tamamıyla. Pantolon üstü eteklerde tercih ettiğim noktalardan biri de vücudumu daha uzun gösterebilmesi adına korse detaylı ve klips detaylı bir üst tercih etmem oldu. Payetli pantolon giymek biraz zor olabilir çünkü baseninizi, kalçanızı geniş gösterebilir. Ama üstüne korsaj tercih ettiğimde, üst üste de giydiğimde farklı bir hava yakalamış oluyorum. Büyük moda evlerinin ilkbahar yaz koleksiyonlarına fazlasıyla aslında bu karışımları, farklı kumaşların yan yana kullanılmasını gördük. Artık modada rahatız, özgürüz diyebiliriz. İstediğiniz kombini yapabilirsiniz. Deli tarafınızı ortaya çıkartabilirsiniz. Ben kumaşların ve farklı tercihlerin üst üste kullanılması, iç içe geçirilmesini çok seviyorum. Benim zaten imzalarımdan birisi bu ama korkmayın siz de çünkü yeni sezon tam anlamıyla böyle geldi. Bol pantolonları tercih ettiğinizde de ayakkabılarınızı sivri burun stilettolarla birleştirebilirsiniz. Bu sizi hem daha yüksek gösterecek hem de payetin detaylarını daha iyi göstermiş olacaksınız. Japon stili beyaz gömleğimi daha samuray tarzı saç stilimle de destekledim. Böylelikle boyumuzu ve boynumuzu daha uzun göstermiş oluyoruz. Bugün trend akımlarında dünyayı kasıp kavuran K-pop'un hayatımıza geri döndürdüğü koket trendinden bahsedeceğim. Peki nedir bu koket trendi? Danteller, kurdeleler, fistolu jartiyerler aslında
tamamıyla kendinizi bir anime karakteri olarak yaratabilirsiniz. Bu akıma aslında çok fazlasıyla Gossip Girl dönemi görmüştük. Blair Waldorf tam bir koket kızıydı. O küçük küçük böyle tatlı tatlı kurdeleleri kullanması, şirin şirin koşuşturması mini etekleriyle hayatımıza sokmuştu. Son zamanlarda bu akımı en fazla K-pop kızlarında görüyoruz. Blackpink'in yıldızı Jennie inanılmaz iyi taşıyanlardan bu akımı. Sürekli kendisinin looklarında, büyük moda evleriyle çalışmasında bu görünümü sıklıkla görüyoruz. Siz nasıl kendinize yansıtabilirsiniz bunu derseniz günlük hayatınızda çok fazla kullanabileceğiniz alan var. Atletlerimiz, tişörtlerimiz, onlara küçük dantel dokunuşlarıyla, küçük fiyonklarla günlük hayatınızda uyarlayabileceğiniz kadar kolay bir trend aslında. Kurdelerin bir başka kullanım alanı da saçlarımız aslında. Bu trende en öne çıkan unsurlardan bir tanesi de saç detaylarını kurdelelerle birlikte örgülerimize yansıtıyoruz. Anime karakterlerin romantik havasını gördüğümüz bir akım diyebiliriz koket akımına. O yüzden de renk tonlarımızda biraz daha romantik, pembeler, açık tonlar, beyazlar fazlasıyla kullanılıyor. Beyaz dantelli desenli çoraplara ise Mary Jane dediğimiz yuvarlak burunlu babetler eşlik ediyor. Kendinizi okul zamanına geri döndürmek istiyorsanız fistulu çoraplarınızı çekin, bir de babetlerinizi giyin. Bence tamamen hazırsınız. Bugün sizlere 2000'lerin ikonik kırmızı halı görüntülerini yorumlayacağım. Hemen güzel bir çiftimizden, biraz da dedikodusal bir çiftten bahsetmek istiyorum size. Brad Pitt ve Jennifer Aniston. Jennifer Aniston seviyor aslında kırmızıları. Ben kendisinin de ten rengine ve saç rengine de uyumlu buluyorum. Özellikle hafif ışıltıları vardı o dönemde saçlarında biliyorsunuz. Mavi gözleriyle birlikte de kırmızıyı ön plana çıkardığı lookları görüyorduk. Ben bu lookunu beğendim ama bunun yarı sıra biraz daha büyük, ışıltılı, özellikle de strapless giydiği için bu bölgesini açmayı seviyor Jennifer'ımız. O yüzden biraz daha bence ışıltılı takılar tercih edebilir. Daha büyük, daha gösterişli bir kolye, gerdanlık vesaire takabilirdi. Kırmızı halıya da uygun olduğu için. Brad Pitt'e de gelecek olursak, erkek giyiminde Brad Pitt'in bence rolü çok büyük. Takipçileri çok fazla, tamamıyla bir ikon. Buradaki look'unda daha hayatında ikonlaşmaya başladığı dönemlerde diyebiliriz. Şu anki mertebesine ulaşmamıştı ama basamakları çok hızlı ve çok iyi çıkıyordu. Çok basit, çok düz, çok sade görünse de Brad Pitt'in bu look'u bence bir erkek için çok hoştu. Kendine özel kolyesiyle de klasik takımını tamamlamıştı. Ve sırada radarımızda çok konuşulan bir çift var. Justin ve Britney Spears. Yani bu fotoğrafla birlikte de ayrıca çok konuşulan bir çiftimiz oldu. Derslerimde de çokça anlatıyorum, öğrencilerime bahsediyorum. Öyle bir look yani bu. İşte denim on denimin tam karşılığı. Ve 2000'lerde hayatımıza giren bu denim on denim looklar şu anda da çok fazlasıyla hayatımızın içinde. Burada Justin'in muhteşem gözlükleri diyeceğim. Western lookların da geri dönüşüyle birlikte aslında 2000'lerde de Justin bize bu konu hakkında göz kırpmıştı. İyi de bir yorumdu diyebiliriz. Bir taraftan da çift olarak da en kötü, en rüküş de seçildiler. Tek tek de çok rüküş seçildiler. Benim için de sadece Justin'i sevdiğimden dolayı iyi bir tonu var jean'in diyebiliriz ama full look olarak böyle bir tercih yapıldığında bence bu aksesuarlara girmemeliyiz diye düşünüyorum. Ya Justin'ciyim dedim ama Britney'e yaptıklarını da kimse kusura bakmasın unutamayacağım. Britney'nin kitabında yazdıklarıyla gerçekten kalbimizi çok kırdı. Ve sıradaki lookumuz hem çok iddialı hem de bir taraftan da çok kötü. Gerçekten 2000'lerin en kötü looklarından bir tanesi diyebiliriz. 2000 döneminde hatırlarsanız ki çok fazla gerçekten o geçiş dönemi olduğu için de karışıklıklar, rüküşlükler fazlasıyla gördüğümüz şeylerdi. Ama Pink'in üstüne sanırım tanımıyorum. Söyleyecek söz dahi bulamadığım ayakkabılardan başlayıp yukarı doğru gitmek istiyorum. Ayakkabıları geçtiğimiz sezonda da görmeye başladık. Tekrar trend oldu ama ben nefret ediyorum diyebilirim ya. O kadar büyük nefret. Bu kadar kötü bir görüntünün üstüne bir de altını tercih etmesi inanılmaz kötü olmuş. Üstündeki jean'e gelecek olursak bel bölgesinin yokmuş gibi görünmesi bence gene bir fail. Yani sırayla bütün failleri üst üste yapmış diyebiliriz. Ayrıca giden o zincirler, oradaki detaylar ne olduğunu anlayamadığımız binlerce şeye de sahip. Tarzını çok sevsem de normalde bu look'la sınıfta kaldım. Ne olursa olsun, alay etmeye, tahkir etmeye hakkın yok. Bir köylü kızı diye onu küçük göremezsin. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda hangi kombinleri yorumlamamı istiyorsanız sizi bekliyorum.